Şimdi Keşmir öyle bir mesele ki şu anda dünya üzerindeki herkes Keşmir'in dünyanın en talihsiz anlaşmazlığı olduğunu biliyor. Zaten dünyadaki herkes bunun bilincinde ve bu anlaşmazlık sadece politik siyasi bir anlaşmazlık değil. Bu anlaşmazlık bir insanlık trajedisi ve şimdilerde dünya için kara deliğe dönüşmeye başladı. Yani FETÖ'nün terörist bir organizasyon olduğu konusunda hemfikiriz. Ve düşünüyorum ki bizim bu duruşumuz dünyadaki en çabuk gösterilen duruştur. Ve biz bu duruma hemen tepki gösteren ilk ülkeydik. Kardeşimiz Türkiye bağımsızlık savaşını veriyordu. Benim de yanımda çok fazla para yoktu. Ben de bu nedenle açılmış olan yardım sandığına en azından küpelerini bağışlayabilirim diye düşündüm. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeyiz. Bugün Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cünayd'in konuğu olacağız ve Büyükelçi ile Türkiye ve Pakistan ilişkilerini masaya yatıracağız. Gelin bakalım Pakistan Büyükelçisi bize ne anlatacak? Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor ve her iki ülkede yaşadığı bütün sorunlara rağmen birbirinin yanında olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda biz de bugün Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeyiz. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cünayd'in konuğuyuz. Merhaba Sayın Büyükelçi. Merhaba, teşekkür ederim. Bir yıldır Türkiye'desiniz ama Türkiye ile ilişkiniz geçmişe dayanıyor, bunu biliyoruz. İlişkileri yorumlamanız da bu bağlamda çok güç olmayacaktır. Türkiye ile Pakistan arasında 2018 yılından bu yana devam eden bir proje söz konusuydu. Milgen projesi. Son gemi de PNS Tarık'ta geçtiğimiz günlerde suyla buluştu. Bu projeyi başka hangi projeler takip edecek? Temel olarak Türkiye ile Pakistan uzun bir zamandır işbirliği yapıyor. Özellikle savunma alanında sürüyor bu işbirliği. Ama bu işbirliği sadece savunma üretimi alanında değil, bilgi üretimi alanında, aynı zamanda yaygın eğitimler alanında ve beraber araştırma geliştirme projelerini üstlenme alanında ilişkilerimiz devam ediyor. Ve Milgen bu ikili ilişkilerin en önemli kilometre taşlarından birisi. Çünkü Milgen projesinde 4 tane gemi üretildi. Bu gemilerden sonuncusu olan PNS Tarık daha yeni denize indirildi ve çok yakında bu gemilerden ilki İstanbul'da hizmete girecek. Ve bu gemiler iki ülke arasında var olan işbirliğinin bir kanıtıdır, bir ispatıdır. Zaten bu projeler çok kısa bir zaman içerisinde tasarlandı ve ne kadar iyi olduğu zaten ilk gemi denize verildikten sonra anlaşıldı. Ve bu ilk geminin denize indirildiğinde ben kişisel olarak kendim oradaydım, törendeydim yani. Bu en son geminin denize indirilmesi töreni 7 Ağustos'ta Karaçi'de gerçekleşti. Bu törene Türk tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bey, bizim tarafımızdan da Başbakan ve diğer bakanlar ve Deniz Kuvvetleri Komutanımız bu seremoniye katıldı. Ve bu törende dünya bir kez daha gördü ki iki ülkenin liderleri ne kadar güçlü ve buna bağlı olarak gelecekte Pakistan, Türkiye daha birçok alanda işbirliği yapmaya devam edecek. Mesela Pakistan, Türkiye'ye süper muşkak eğitim uçaklarını tedarik ediyor, tedarik etmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde de bu uçaklardan bir kısmı Türkiye'ye zaten teslim edildi. Buna benzer şekilde insansız hava araçları konusunda işbirliğimiz devam ediyor. Aynı zamanda denizcilik projelerinde işbirliği yapıyoruz Türkiye ile. Ve gelecekte yine en son teknolojideki araçların üretimi için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Planlıyoruz bunu. Ve ben düşünüyorum ki bizim işbirliğimizin düzeyi çok yüksek ve her iki tarafta bu işbirliğinin düzeyinden, gelişiminden memnun, tatmin olmuş durumda ve inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim hedefimiz ortaktır, aynıdır zaten. Geçtiğimiz günlerde Baykar ve Pakistan arasında da bir işbirliği anlaşmasına varıldı. Uzay ve havacılık çalışmalarında iki ülke işbirliğini nerede göreceğiz yakın vadede? Görebilirsiniz ki Pakistan bir kuruluş kurdu. Kurmayı başardı. İsmi NASP. Bu organizasyon bizim havacılık alanında, uzay ve havacılık alanında ve siber alanlardaki yeteneklerimizi geliştirmek ve tasarlamak için kuruldu. Pakistan bu alanda çok belirgin ilerlemeler, buluşlar kaydetti ve sizin Baykar'la bizim başbakanımız arasındaki bahsettiğiniz bu anlaşma bizim bu alanlardaki işbirliğimizin bir kilometre taşını teşkil etmektedir.
Çünkü bu anlaşma Pakistan kapılarını bütün Türk firmalarına açmış olmaktadır. Yani Pakistan için bu firmaların teknolojisinden ve uzmanlığından faydalanmak için artık kapılar açıktır. Ve bu açık anlamıyla bir işbirliğidir ve bunun sayesinde biz araştırma ve geliştirme alanında ve savunma öğretimi alanında daha fazla işbirliği yaptıkça burada kazançlarımız karşılıklı olacaktır. Ve ben bunu sadece Baykar için bir fırsat olarak görmüyorum. Türkiye'deki diğer benzeri tüm şirketler için aynı şekilde bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim Sayın Büyükelçi. Karşılıklı ziyaretler de hız kazandı. Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif'i birkaç kez Türkiye'de görmeye fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir Pakistan ziyareti söz konusu olacak mı yakın zamanda? Görüyorsunuz ki Pakistan-Türkiye ilişkisi çok güçlü. Bu sadece bir kardeşliğe dayanmıyor. Bunun yanı sıra bu benzersiz ve apayrı bir dostluk. Yani Türkiye bağımsız olmadan önce ve Pakistan bağımsız olmadan önceki zaman aralığında görebileceği üzere bizim ilişkimiz yıllar öncesine dayanmaktadır. Ve tarihteki önemli anlar ve kayıtlar göstermektedir ki tarih bizim birbirimize karşılıklı olarak yaptığımız desteklerin, dostlukların örnekleriyle doludur. Ve fırsatı her geldiğinde, yeri her geldiğinde, her iki ülkede zor durumda, zor koşullarda olmasına rağmen birbirine tarihte hep yardım etmiştir. İşte bu yüzden bizim en yüksek düzeydeki liderlerimiz arasındaki işbirliği, gidip gelmeler çok yüksektir, çok sıktır. Mesela bizim Başbakanımız Shahbaz Sharif, yeni Cumhurbaşkanlığı döneminin başlamasının açılışı için Türkiye'deydi ve hatta bundan daha da öncesinde deprem olduğu zaman kendisi yine buradaydı. Türk kardeşlerimizle çok özel, çok sıkı olan ilişkisini ifade etmek için Türkiye'deydi. Ve tüm bunlar, bütün bu şeyler çok büyük bir kanıttır ki bizim üst düzeydeki ziyaretlerimiz çok sıktır, çok sık olmaktadır. Ve işte bu bakımdan biz iki ülke arasında hele SSC yani Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşmasını imzaladık. İşte bu işbirliği konseyinin komiteleriyle amacımız şuydu ki yüksek düzeyde Türk yetkililerle her konuda işbirliği yapmak için toplantılar düzenlemeliyiz. Şimdiye kadar toplam 6 tane yüksek düzeyde işbirliği konseyi toplantısı düzenlendi. Ve bu toplantıların 7.'si büyük ihtimalle İslamabad'da olacak. Cumhurbaşkanımız İslamabad'a bu toplantılara katılmak için sizi ziyaret edecek. Ve bu toplantıların formatı şudur. Bu toplantıda Pakistan liderleri Türkiye'ye gelir. Hemen ardından ikinci toplantıda Türk liderleri Pakistan'a gelir. O böylece tekrarlanır. FETÖ'yle mücadele dediğimiz zaman aslında Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde başından beri Pakistan destek oluyor. Pakistan'daki FETÖ okullarının neredeyse tamamına yakının kapatıldığını biliyoruz. Diğer Müslüman ülkelere bir mesajınız olur mu FETÖ'yle mücadele noktasında? Şunu görebiliriz ki Pakistan'ın FETÖ konusunda aldığı konum çok açıktır. Biz FETÖ'yü terörist bir kuruluş olarak beyan eden ilk ülkelerden biriyiz. Yani bizim konumumuz FETÖ karşısında çok açıktır, çok nettir. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda ben İstanbul'da başkonsolostum ve bu zamanda 15 Temmuz'da olan birçok üzücü olayın tanığıyım. Kendi gözlerimle gördüm bu olayları. Ve 15 Temmuz'dan hemen sonra bizim hükümetimiz Türk hükümetine tam destek verdi. Anında tam destek. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve işte bu yüzden biz Türk kardeşlerimizin hemen yanında durduk. Onları destekledik. Bu olay olduğunda ve bu olaydan sonra bizim ilk yaptığımız şey, ilk hareketimiz, ben de bu yapılan işlerin bir parçasıydım, bu okulları durdurmak. Okulların Pakistan'daki eğitimine son vermek, kaldırmak oldu ve bu okullara Türk yetkililerin kontrolüne bıraktık. Hemen yasal bir prosedür geliştirdik ve en sonunda bu okulları Türkiye Maarif Vakfı'nın kontrolüne bıraktık. Ve şimdi bu okulların performansından herkes çok memnun. Maarif Vakfı'na bırakıldıktan sonra çok iyi gidiyor bu okullar. Ve işte böylece biz Türkiye ile bu meselede çok açık bir şekilde yan yana durmuş olduk. Yani FETÖ'nün terörist bir organizasyon olduğu konusunda hemfikiriz. Ve düşünüyorum ki bizim bu duruşumuz dünyadaki en çabuk gösterilen duruştur. Ve biz bu duruma hemen tepki gösteren ilk ülkeydik. Keşmir'deki son durumu sormak isterim. Geçtiğimiz günlerde de Büyükelçilik'te bir anma programı yapıldı. Bölgedeki son durumu aktarmanız mümkün olur mu? Şimdi Keşmir öyle bir mesele ki şu anda dünya üzerindeki herkes Keşmir'in dünyanın en talihsiz anlaşmazlığı olduğunu biliyor. Zaten dünyadaki herkes bunun bilincinde ve bu anlaşmazlık sadece politik siyasi bir anlaşmazlık değil. Bu anlaşmazlık bir insanlık trajedisi ve şimdilerde
dünya için kara deliğe dönüşmeye başladı. Bu anlaşmazlığın başlangıcından beri Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar çok açık. Ve ele alınan Birleşmiş Milletler kararları açık bir şekilde diyor ki bu anlaşmazlıkta bir plebisit, bir referandum yapılması tek çözüm. Çünkü Keşmirlilerin hakları ancak bu şekilde verilebilir diyor. Ama ne yazık ki Hindistan hükümeti bu kararların hiçbirisine uymadı. Aslında ilk karara uydu ama ondan sonra kaçındı. Bu kararların hiçbirisine uymadı. Ve bu plebisit hiçbir zaman yapılmadı. Yani politik önlemler aracılığıyla değil de daha çok zalimce alınmış önlemler aracılığıyla bu mesele bastırılmaya çalıştı. Ve şimdi bu mücadele tam 5 yıldır bizim için büyük bir insanlık trajedi olarak devam etmekte. Keşmir'de şimdiye kadar 100.000'den fazla insan öldürüldü. Bunun yanı sıra 11.000'den fazla kadın tecavüze uğradı. Buna küçük kızlar da dahil. Ve kullanılan misket silahları, çok sayıda misket atan silahlar, vadide çok büyük sayıda insanın kör olmasına neden oldu. Ve kesinlikle sayısız insan kaçırıldı. Yani ortadan kayboldu. Bunlar yasa dışı olarak gözaltına alındı, yasa dışı olarak yaşadıkları yerlerden uzak yerlere götürüldü. Bunun yanı sıra birçok işkenceden geçirme olayı oldu ve buna ek olarak bir karartma, yani medya karartması, iletişim karartması yapıldı. Hiçbir haber alınamadı bölgeden uzun bir süre. Yani hiçbir insan hakları gözlemcisinin bölgeye erişimine izin verilmedi. Hiçbirisi bölgeye sokulmadı. Mesela bağımsız araştırmacılar, gözlemciler bunlara denilebilir. Gidin. Görün buradaki durum nedir. Ama hiçbir zaman yapılmadı ve bütün bu yapılan şeyler 5 Ağustos'ta en üst düzeyine erişti. 5 Ağustos 2019'da Hindistan tek taraflı, tek yanlı bir karar alarak Jammu ve Keşmir'in özel statüsünü anayasasından kaldırdı ve bölgeyi Hindistan'ın bir parçası haline getirdi. Zaten ilk parametre burada bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmak, yok etmek oldu ve bu açık bir şekilde bölgedeki nüfus yapısını değiştirmeye, yani bölgedeki çoğunluğu etkisiz kılmaya amaçlayan bir hareketti. Yani buradaki çoğunluğu bir azınlık haline dönüştürme girişimiydi. Veya Hindistan'ın diğer yerlerinden gelen Hindu yerleşimleri Keşmir'e sahte ikametgah belgeleriyle yerleştirmeye kadar vardı bu iş. Ama bütün dünya bunun nasıl olacağını görecek ve bunun böyle olduğunu herkesin anladığı çok belirgin, çok açık. Herkesin nasıl böyle olduğunu anladığı çok açık bir şey bu. Ve benim görüşüme göre böylesine eylemler, böylesine zalim şeyler çok uzun sürmüyor. Çok fazla uzun sürmez zaten. Süremez. Urduca'da bizim bir deyişimiz var. Bu deyiş şöyle diyor. Zalimlik ya da herhangi bir işkence sonsuza kadar sürmez. En sonunda bir gün bitecektir. İşte bu noktada bizim büyükelçiliğimiz çözümü burada kendi kaderini belirleme hakkı olarak buldu. Yani bu sorun ancak bu şekilde çözülebilir. Afganistan'ı konuşmak isterim Sayın Büyükelçi. Özellikle Taliban'ın yönetimi devraldığı o süre zarfında da Türkiye ve Pakistan bir işbirliği içerisindeydi. Özellikle de göç krizinin engellenmesi hususunda bir ortak çalışma yürütmüştü başında. Şu an gelinen aşamayı merak ederim. Hem Pakistan'da hem de Türkiye'de ve bölge aslında bu göç kriziyle karşı karşıya. Buna bir problem eklemek de mümkün. Kadınlar ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı problemler söz konusu. Hem eğitim alma haklarının engellendiğini belli ölçüde biliyoruz. Türkiye ile bir işbirliği içerisinde bir çalışma yürütme planınız var mı bu sorunların çözümü için? En azından Afganistan yönetimiyle bir iletişime geçme hususunda da bile olsa. İlk olarak biz bu durumu tam olarak anlamalıyız. Yani bu durumu tam olarak ortaya koymalıyız. Bu soruya cevap vermeden önce tutarlı bir arka plan oluşturmalıyız. Şunu söylemeliyim ki bu kriz, Afganistan krizi Sovyet işgaliyle başladı. Çok önceki yıllarda ve o zaman Sovyet işgali başladığında Pakistan 3 milyondan fazla kişiyi göçmen olarak aldı ülkesine. Ve bizim durumumuz o zaman o kadar iyi değildi. Ama biz Müslüman bir ülkeyiz. Afganistan'la komşu ülkeyiz. Bu nedenle aldık onları. Yani sınırlı imkanlarımızla ne yapabiliyorsak yaptık. Onları misafir ettik ülkemizde. Yani bu bahsettiğim Sovyet işgali sırasında oldu.
Rus askerleri bölgeye girdi ve oradaki insanlar kaçtı. Orayı bıraktılar ve daha uzun bir savaş dönemi oldu Afganistan'da. Yani en son uluslararası kuvvetlerden bölgeyi temizlemek, özgür kılmak için yapılan bir savaş oldu Afganistan'da. Çok uzun bir savaş dönemi oldu ve Pakistan bu dönem boyunca bu mültecileri misafir etmeye devam etti. Ve Müslüman bir ülke olarak biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ne yapabiliyorsak yaptık bu konuda onlar için. Bugün bile aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonra bu sorunun ikinci kısmı başladı. 11 Eylül olayları Amerika'da olduktan sonra, yani bu New York'taki uçak bombalama olayından sonra Afganistan'da savaş durumu çok arttı. Ve işte bu dönemde yine sınırlarımız üzerinden yeni bir göç dalgası oluştu ve işler bu şekilde ilerlemeye devam etti. Ve sorunun 3. bölümünde yeni rejim Afganistan'da iktidara geldi. Yeni hükümet iktidara geldiğinde bu sefer yeni bir göç dalgası başladı Afganistan'dan bize doğru. Ve bu bir dalga değildi. Bu tam bir göçtü. Yani büyük bir göçtü. Hatta biz bu dönemde 1 milyondan daha fazla kişiyi ülkemize almak zorunda kaldık. Ve biz Pakistan'a göç eden 4 milyon kişiden söz edebiliriz şu anda. Peki ülkedeki çocuklar, kadınlar sorunu hakkında ne diyeceksiniz? Evet, o meseleye geleceğim şimdi ama bu konuda çok fazla ileri gitmeyecek, ileri derecede konuşmayacağım. Çünkü bu Afganistan'ın kendi meselesi. Ve hem Türkiye hem Pakistan sürekli olarak şunu vurguladılar ki bu problemin çözümü Afganistan'daki halkın isteklerine göre, kendi isteklerine göre yaşayabilmesinden geçmektedir. Ve ikinci olarak biz şuna inanıyoruz ki insani yardım konusundaki temel ihtiyaçlar, yani gıda desteği, barınak desteği, ilaç desteği, kesinlikle bunlar geri bırakılmaktadır. Biz orada yeni bir insanlık trajedisinin oluşmasını istemiyoruz. Çünkü Afganistan'da Müslüman bir ülkedir. Bize yakın bir ülkedir. İşte o halde bu iki faktöre baktığımızda burada çok büyük bir uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ama bu göçmen sorununu çözmek en ciddi meseledir benim için. Yani bu mesele Pakistan'ın en önemli meselesidir. Çünkü Pakistan bu meselede ana aktör durumundadır. İşte bu nedenle bu meseleye köklü bir çözüm bulunması gerekmektedir ki böylece insanların göç etmeye ihtiyacı kalmasın. Siz de Türkiye gibi Batı'da yükselen İslamofobiye karşı bir duruş sergiliyorsunuz ve dünyaya da çağrıda bulunuyorsunuz zaman zaman. Bu konuda Türkiye ile ortak bir çalışmanız olacak mı bu yükselen İslamofobiye karşı? Görüyorsunuz ki İslamofobi İslam dünyasının en önemli sorunlarından biri olmaya başladı ve bu sorun sadece İslam dünyasının sorunlarından biri gibi de gözükmüyor. Ama öyle ki belli sloganlar altında bu mesele görüşleri çarpıtmak için yapılmış bir girişim gibi aslında. Bu sorun mesela bizim kutsal kitabımızın yakılması davranışları, İslam'ın belli kuruluşlarına, binalarına, camilerine saldırılar düzenlenmesi konusundaki vandallıklar. Bu sorun mesela bizim kutsal kitabımızın yakılması davranışları, İslam'ın belli kuruluşlarına, binalarına, camilerine saldırılar düzenlenmesi, bu konuda vandallıkların yapılması, Katamata adına yapılan öldürmeler, cinayetler, bütün bu davranışlar bir izole etme girişimi olarak görülmemelidir. Bunlar sadece bir düşünce yapısının dışa vurumlarıdır. Türkiye ve Pakistan bu mesele üzerinde çok yakında işbirliği yapıyor. İlk ortaya çıktığından beri. Biz şuna inanıyoruz ki görüşünü, düşüncesini ifade etme özgürlüğü altında hiç kimsenin kutsallığına zarar verilmez. Düşünce, ifade özgürlüğü adı altında biz nasıl Müslümanlar olarak kutsal kitabımızın yakılmasına izin verebiliriz? Türkiye'de bu konuda çok büyük bir ses oldu dünyaya. Ve bu konuda şunu söylemek isterim ki Türkiye ile bizim bu mesele üzerinde tam bir görüş birliğimiz vardır. Sayın Büyükelçi, aslında sizin ihtisas alanlarınızdan biri de ticaret. Bunu biliyoruz. Türkiye ile aslında bir mango ticareti söz konusu olabilir. Türkiye'ye mango ihraç edebilirsiniz. Böyle bir çalışma olduğu konusunda da kanaatleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda çalışmalar hangi aşamada? Teşekkür ederim. Görüyorsunuz ki ilk konuştuğumuz konu ticaret. Türkiye ile Pakistan arasında
tam olarak potansiyeline varamadığımız tek alan ticarettir. Birbirimiz arasındaki ticaret, politik ve askeri ilişkiler kadar ilerlemedi. Onlar kadar gelişmedi. Aslında iki ülke arasındaki ticaret çok daha yüksek seviyede olmalıydı. Ve çok iyi bir gelişme olarak geçen sene Türkiye ile Pakistan arasında sonuçlandırdığımız mal ticareti anlaşmasından sonra mangolar Türkiye'de gümrüksüz olarak satılabilecek. Ve işte böylece bu mango ürünlerini Türk pazarına ticari olarak sunduğumuz ilk yıl. Mangoyu konuştuk ama merak ettiğim hususlardan biri işte Türkiye'ye çok yakınsınız derken bunu kastetmiştim esasen. Sizin babaanneniz, büyükanneniz geçmişte Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir çift küpe aslında altın küpesini armağan ediyor. O dönem Osmanlı'ya gönderiyor. Bu hikayeyi merak ediyoruz aslında. Bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, şimdi anlıyorum ki bu hikayeyi siz zaten biliyorsunuz. Ama bunu kısa bir şekilde özetlemek gerekirse yanlış hatırlamıyorsam 2015 veya 2016'nın sonlarıydı. Televizyonda konuşuyordum. Spiker bana Türkiye-Pakistan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz diye sordu. Bu ilişkiyi tarif edebilir misiniz dedi. Ben de dedim ki bu ilişkiyi tarif edebilmek için şunu söylemem gerekir. Biz çok kardeş iki ülkeyiz. Çok farklı bir ilişkimiz var. Hikayeye gelirsek, ben 5 yaşındaydım. Babaannemin kucağında oturuyordum. Ve oynuyordum babaannemle. Ve birden fark ettim ki sağ kulağında bir yarık var babaannemin. O zamanlar babaannem 70'li yaşlarındaydı. Bunun üzerine sordum babaanneme. Bu kulağındaki yarık nedir? O da dedi ki ben kestim orayı. Ama sordum neden? Dedi ki kulağımda küpemi çıkartmaya çalışıyordum. Küpe gelmedi bir türlü. Ben de kestim çıkarttım dedi. Ben de sordum niye böyle yaptın? Acelen neydi dedim. Dedi ki o zaman onu bir an evvel çıkarmam gerekiyordu. O günlerde sokakta insanlar yürüyordu. Sloganlar söylüyorlardı. Çünkü Türkiye, kardeşimiz Türkiye bağımsızlık savaşını veriyordu. Benim de yanımda çok fazla para yoktu. Ben de bu nedenle açılmış olan yardım sandığına en azından küpelerini bağışlayabilirim diye düşündüm. Küpelerimi çıkartmaya çalıştım. Sol kulağımdaki hemen geldi ama sağ kulağımdaki bir türlü çıkmadı kulağımdan. Sanki kulağıma yapışmıştı. O zaman ben de onu hızla çektim. Böyle yaptığım zaman kulağım kesilip geldi o küpe elime. Yıl 1905-1910 yılları civarları olması lazım. Yani o zaman anlayamıyorsunuz genç olduğunuz için. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini, kulağını nasıl kesip bir küpeyi çıkartabileceğini. Neden yapacağını anlayamıyorsunuz. Ve daha sonra büyüdüğünüzde bu sevginin ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Hatta bundan sonra ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'de görev aldım. O zaman bile anlayamamıştım ama 2010'da bunun farkına vardım. Çünkü o yıl Pakistan'da büyük bir sel felaketi oldu. Neredeyse Pakistan'ın 3'te 2'si sular altında kaldı. Birçok şey tahrip olmuştu, mahvolmuştu. Ve işte o zaman Türk halkının bize yaptığı bağışlar, bize yaptığı yardımlar benim bu hikayeyi daha iyi anlamamı sağladı. Biz iki ayrı ülke değiliz. Biz birlikte tek bir ülkeyiz. Bizim sadece isimlerimiz farklı. Pakistan ve Türkiye olarak. Ve ben şunu söylüyorum ki güçlü olmak için bizim birlikte durmamız lazım. Ekonomide, ticarette, askeri alanda da birbirimizle yardımlaşmamız lazım. Politikada beraber olmamız lazım. Ve ben çok mutluyum ki ve onur duyuyorum ki her iki ülkenin liderleri de bu demin bahsettiğim birlikteliği çok iyi anlıyorlar. Çok açık bir şekilde anlıyorlar. Biz çok yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ve inşallah Allah'ın da izniyle mümkün olan her yönde bu ilişkileri daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Ve şunu söylemek istiyorum ki Türkiye'nin savunması Pakistan'ın savunmasıdır. Pakistan'ın savunması da Türkiye'nin savunmasıdır. Teşekkür ederim. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeydik bugün. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cunait sorularımızı yanıtladı. Türkiye ile işbirlikleri özellikle ana esas konumuzdu. Savunma alanındaki işbirlikleri ve Baykar Savunma ile yakın zamanlı imzalanan işbirliği anlaşmasını konuşma fırsatı bulduk. İki ülke ticaret hacmini geliştirme amacını ortaya koydu Yusuf Cunait. Biz de bunları
masaya yatırdık. Geniş bir perspektifte Türkiye ve Pakistan ilişkilerini masaya yatırma şansı bulduk. Şimdi Keşmir öyle bir mesele ki şu anda dünya üzerindeki herkes Keşmir'in dünyanın en talihsiz anlaşmazlığı olduğunu biliyor.